Real Madrid'in bir sonraki maçı hangi gün ve hangi takımla? Jude Bellingham sakatlandı mı? İspanyol basınında Arda Güler'e destek devam ediyor. Guti ve İspanyol basını neler yazdı? Arda Güler Avrupa'nın 5 büyük liginde rekor kırdı. Vinicius ve Bellingham Arda Güler'e hangi pozisyonda tepki gösterdi? Yamal'ın kötü performansı, Kenan Yıldız'ın Real Madrid haberi. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Yine gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar. İspanyol gazetelerine uğrayacağız ve bir sürü haber var. Bir sonraki maç arkadaşlar kiminle? Real Sociedad. Arda Güler Real Sociedad'ı çok sever. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de olacak maç. Bu maçı da canlı yayında izleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de maçları izlediğimiz canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız eğer kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açmanız gerekiyor. Ve abone olmak ücretsiz. Like atarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Arda Güler'in performansının ardından Arda Güler'e yorum yapan Real Madrid futbolcuları. Asensio elmas koymuş, Endrick gülümsemiş, Bellingham kalp göndermiş, Dean Huijsen kalp göndermiş, Vini kalp göndermiş, Alvaro Carreras da kalp göndermiş arkadaşlar. Yorumlar bu şekilde. Arda'mız övgüleri hak ediyor. Evet, Arda Güler'in de Mbappe ile uyumu gündemdeydi ve bu uyumdan rahatsız olan Real Madrid futbolcuları var. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Real Madrid yarın antrenman yapacak. Gözler Bellingham'da. Çünkü maçtan sonra ayak bileğinde buzla ayrıldı ve Espi'nin attığı gol sevincinde de seke seke geliyordu. Sek sek zabıta. Evet, AS gazetesinin bir yorumu. Mourinho'nun geçen sezona göre çok daha iyi bir kadrosu ve bolca seçeneği var. Bu nedenle Arda Güler'i Alonso'nun gelişinden önce oynadığı sahte sağ kanat pozisyonuna geri döndürmeye karar verdi. O zamanlar Alonso onu yüksek dayanıklılığa sahip daha komple bir orta saha oyuncusuna dönüştürmeye çalışmıştı. Belki Arda Güler bugün Modric gibi bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Mourinho bu rolü artık organize orta saha oyuncusu olarak bilinen tecrübeli Bernardo Silva'ya ayırdı ve Bernardo Silva da asla etkili olamadı. Ve gelelim Arda Güler'in oyundan alınmasına tepki gösteren İspanyol medyasına. Eski Real Madrid oyuncusu Rafa Alcorta, Bernardo Silva kontrolü kaybettiğinde takım zarar gördü. Vinicius iyi oynamıyorsa oyundan alınabilir. Mourinho'nun bunu yapması büyük bir sorun değil. Evet, sizlere de söylediğim şey arkadaşlar. Neden alamıyorsun oyundan? Ve bu eski futbolcu Bellingham'ın bu kadar uzun süre oynayabileceğini beklemiyordum. Benim sevdiğim şekilde pres yapmaya gelince dakika ve tecrübe eksikliğimiz var diyor. Mourinho Vinicius Junior'u oyundan çıkarabilir. Bu büyük bir sorun değil diyor. Ve Bernardo Silva'yı da eleştiriyor. Bernardo Silva kontrolü kaybettiği anda Espanyol öne geçti. Yorgun olup olmadığını garip koşma şeklinden anlayabilirsiniz dedi Rafa Alcorta. Evet, yine bir gazeteci Arda Güler'i savunmuş. Gazeteci David Horquera, Arda Güler'in oyundan çıkarılmasını beğenmedim. Oyundan çıkmak isteyen Vinicius'tu. Olumlu tarafı şu ki Mourinho daha sonra Carlos Espi'yi oyuna alarak durumu düzeltti diyorlar. Bu gazeteci Mourinho'nun Arda Güler'in yerine Diomande'yi getirerek hata yaptığını düşünüyor. Mourinho tarafından Arda Güler'in ikinci yarıda Diomande'nin yerine oyundan çıkarılmasını beğenmediğini itiraf etti. Ona göre henüz tam olarak hazır olmadığı için Vinicius'un oyundan çıkması daha doğru olurdu diyor. Arda Güler'in oyundan alınmasını beğenmedim. Bence Vinicius'un oyundan çıkarılması gerektiği halde kolay yolu seçmişlerdi. Kolay yol Arda Güler'i çıkartmak. Brezilyalı oyuncunun henüz en iyi formuna ulaşmadığını açıkladı. Vinicius hala forvetlerin en zayıfı. Fiziksel olarak formda değil, birçok eksiği var. Bu sadece antrenman meselesi değil. Mbappe ve Bellingham Valdebebas'ta daha kısa süredir bulunuyorlar ve çok daha iyiler. Kendini toparlamalı ve gerçekten fark yaratmalı diyor arkadaşlar bu gazeteci. Arda Güler'in çıkmasını hayal kırıklığıyla karşılayan başka bir gazeteci Jesus Bengochea. Espanyol karşısında Diomande, Konate ve Carlos Espi'yi gerçekten beğendim. Ama Mourinho'nun Arda Güler'i alması beni hayal kırıklığına uğrattı diyor bu abimiz. Mourinho ilk 11'inde Arda Güler ve Bellingham'ı birlikte oynatmayı tercih etti. Bu hepimizi de şaşırttı bu arada. İkisi de aynı pozisyonda oynamaya mahkum gibi görünüyordu. Ancak Espanyol maçında ikisini de sahada görmek istedi. Türk oyuncuyu oyundan çıkarma kararı aldığında bu deneme sona erdi. Arda Güler sahadaki en iyi oyunculardan biriydi. Ancak teknik direktör sağ kanatta Diomande'yi oyuna almak istedi. Birçok kişi o gece en iyi performans sergilemeyen Vinicius'un yerine Diomande'nin oyuna alınması kararını eleştirdi.
verdi. Vinicius ya da Mbappe'nin yerine Arda Güler feda edildi. Sezonun ilk maçında Vinicius ve Mbappe en belirleyici oyuncular olamadılar. Golleri Carlos Espi ve Bellingham attı. Ancak Fransız oyuncu 2-1'lik galibiyette kilit rol oynadı. Buna rağmen Mourinho ilk golün asistini yapan Arda Güler'i oyundan çıkarmayı tercih etti. Herkes Vinicius Junior çıkmalıydı diyor. Arda Güler'in çıkarılması hayal kırıklığıydı diyor. Özellikle de hatlar arasında tehlike yaratan isim olan Türk oyuncunun sahada olmaması hiç de iyi karşılanmadı. Mourinho sonuçtan dolayı şanslıydı. Ben de size demiştim. Bu maç berabere bitse ya da yenilselerdi yorumlar çok daha farklı olurdu. Mourinho bu kararla risk aldı ve sonucunda Espi'nin galibiyet golünü atmasıyla bu risk karşılığını verdi. Ama bu gazeteci neden forvetlerden biri değil de Arda Güler'in sahadan ayrıldığını anlamıyor. Yine de sonuçtan sonra sessiz kalıp kutlamak gerektiğini kabul ediyor. Neden fazla tepki yok arkadaşlar? İşte sessiz kalıp kutlamaktan bahsediyorlar. Ve Arda Güler rekor kırmış. Arda Güler Avrupa'nın en iyi 5 liginde 5'ten fazla fırsat yaratan ilk oyuncu oldu. Daha sezonun 1. maçı. Dur daha. Maşallah sana. Real Madrid'in La Liga'daki ilk maçında sadece 60 dakikada 7 fırsat yarattı. Bir neslin yeteneği. Bu sonunda Arda'nın patlama sezonu mu? İnşallah patlama sezonudur. Sizler neler düşünüyorsunuz? Arda Güler neler yapabilir? Oynayabilir mi? Oynatılırsa neler yapar? Real Madrid Rüdiger için 140 milyona yastık satın aldı. Valla Diomande arasında ben çok gitgeller arasındayım arkadaşlar. Balon da çıkabilir, çok iyi de oynayabilir ama neyse şimdilik çok erken bunu söylemek için bekleyeceğiz. Ve gelelim Guti. Bizdendir ya. Bizdendir abi Guti. Mourinho'ya Arda Güler üzerinden tepki gösteriyor Guti. Mourinho'nun argümanını anlamıyorum. Bellingham hücumdaki bazı özelliklerini kaybedeceği gerekçesiyle 6 veya 8 numaraya çekilemiyorsa aynı mantık Arda Güler için de geçerli olmalı. Bu kadar basit ulan. Bu kadar basit. Çok doğru söylemiş. Arda merkezde oynayabilecek vizyona, pas yeteneğine ve yaratıcılığa sahip. Bellingham'ı orada tutmak için Arda'nın en verimli olduğu pozisyondan uzaklaştırmanın ne anlamı var? Vallahi ağzına sağlık. Ağzına sağlık abi. Bizdendir ya. Madridistalar harekete geçin. Real Madrid Vinicius Junior'ın sözleşmesini yenileyerek hata mı yaptı? Evet Madridistalar, sizlere soruyorum. Yorumlar kısmına yazın. Takımımızdaki ana endişemiz hakkında etkileşim kuralım diyorlar arkadaşlar. Ben de sizlere sorayım. Hata mıdır? Arda Güler'in pas vermemesi sonrası Vinicius Junior ve Bellingham'ın tepkileri gündem oldu. Herkes bunu kaçırdı arkadaşlar. Arda Mbappe'nin önüne şurada ilginç bir pas atmıştı. Bellingham ve Vinicius bize niye atmıyorsun? Abi Arda Güler'in paslarını paylaşamıyorlar. Yok lan size pas. Yok size, sadece Mbappe'ye. Sahnede en iyi oyuncu şüphe yok. Erken oyundan alındı, şikayet yok. Mourinho'nun elini de sıktı. İkinci golü kendisi atmış gibi kutladı. Büyük oyuncu, büyük zihniyet. Valla işte bu büyük oyuncu, büyük zihniyet aslında burada geçerli olmuyor. Biraz böyle kaprisli olmak gerekiyor sanki. Ve Marca gazetesinden Arda Güler Bellingham haberi. Mourinho yeni bir toplumu şaşırtıyor ve aydınlatıyor. Bellingham ve Arda Güler ilk 11'de başladı ve yeni Real Madrid'in ilk golünü hazırladı. İkisi birlikte oynayacaksa oynasınlar arkadaşlar, ben buna varım. Bellingham ve Arda Güler'in ilk 11'de birlikte yer alması pek olası görünmüyordu. Ancak tam olarak böyle oldu. İşte Mourinho'nun işleri bunlar. Mourinho Bellingham'ı pozisyonundan çıkarmadı ve ona son Dünya Kupası'nda göz kamaştırdığı hücum orta saha rolünü korudu. Alışılagelmiş etki alanından uzaklaştırılan isim ise Arda Güler oldu. Tabii Arda Güler'i her yere koymak daha kolay değil mi? Real Madrid teknik direktörü onu sahte sağ kanat oyuncusu olarak konumlandırdı. Gerçekte Türk milli oyuncu Real Madrid'in hücum oyunlarının çoğunun mimarıydı. Bernardo Silva ise orta sahaya daha yakın oynadı ve Türk oyuncuya göre topa daha az temas etti. Aslında Arda Güler Bellingham ortaklığı Real Madrid'in zorlu geçen maçta Espi'nin 90. dakikada attığı golle galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç Arda Güler'in Real Madrid'in sol kanadından kullanıldığı isabetli serbest vuruşla bambaşka bir sonuca doğru gidiyordu. Türk oyuncunun mükemmel ortası, Bellingham'ın iyi yerleştirilmiş kafa vuruşuyla Real Madrid'e 9. dakikada ilk golü getirdi. Arda Güler ve Bellingham Valencia forvetinin golüne yol açan pozisyonda yer almadılar. İkisi de Mourinho tarafından daha önce oyundan çıkarılmıştı. Türk oyuncu tartışmalı bir karar olan soyunma odasına ilk giden isim oldu. Zira takım Bernardo'nun birkaç ileri atağı dışında yönsüz kaldı. Ya pusulasız kalırsınız Arda olmadan. Ancak zaferi mühürleyen ve Mourinho'nun ilk 11'inde büyük sürpriz olan Arda Bellingham bağlantısını ortaya çıkaran değişiklik Espi'nin yaptığı değişiklik oldu diye de eklemişler. Yine Defense Central'den bir yorumcu Abraham Romero.
Arda Güler ve Bellingham, Fede Valverde gibi. Arda Güler ve Bellingham'ın da teknik direktörün tercihlerinin başında geldiğini belirtti. Arda Güler ve Bellingham için de aynı şey geçerli. Takımın temel direklerinden biri olabilir ancak yine de hepsinin birlikte nasıl oynayacağını anlamakta zorlanıyorum diyor. Türk futbolcuyla ilgili olarak yönetimin ondan daha belirgin bir rol oynamasını istediğini belirtti. Abi oynatmıyorsunuz ki, oynatın da oynasın adam. Arda Güler Alonso'nun favorilerinden biriydi. Kulüp tarafından çok sevilen ve değer verilen bir oyuncu ve yerini bulması gerekiyor. Abi yerini bulduramıyorsunuz ki, bir oraya bir buraya koyuyorsunuz adamı. Arda yerini biliyor, siz bilmiyorsunuz. Mourinho'nun da yerini bulması gerekiyor çünkü o da yönetimin favorilerinden biri. Ancak elbette yönetim Bellingham'a da büyük bir sevgi besliyor. Ve muhtemelen sözleşme yenileme görüşmelerine oturacak bir sonraki isim o olacak dedi. Mourinho oyunculardan işini çok zorlaştırmalarını istiyor. Bu nedenle Arda Güler ve Bellingham'ın Valverde ile birlikte orta sahada oynama olasılığı Mourinho'nun gözünde önem kazanacak ve bu durum Bernardo Silva ve Tchouaméni için de önemli sonuçlar doğuracaktır. Diomande'nin ilk 11'de yerinin garanti olmaması ise tamamen farklı bir durumdur. Bu durumda teknik direktör her orta saha oyuncusunun ne kattığını ve kimin ilk 11'de yer alması, kimin dışarıda kalması gerektiğini analiz etmek için zaman bulacaktır. Şöyle bir Kenan Yıldız yazısı var arkadaşlar. Bu yazın başından beri Kenan Yıldız Real Madrid haberlerini derlemiş Madrid sayfaları. Bir anda bu haberi görünce böyle heyecanlandık ama bu arada Kenan Yıldız'ın da maçını dün canlı yayında izledik. O da bayağı formdan düşmüş gözüküyor. Umarım bir an önce toparlar. Çünkü Real Madrid'de oynayacak kalibreye sahip bir oyuncu aslında. Şu anki şu haliyle bile gelse Vinicius Junior'dan daha iyi oynar bu arada. Real Madrid Juventus maçından önce ne demişti? Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Orada oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi demişti arkadaşlar. Ve o maçtan sonra Arda Güler'in ve Dean Huijsen'ın da formasını eve götürmüştü. 2025 sonlarında da Madrid'in onu aktif olarak izlediği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak bu transfer iddiaları kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmamıştı. Rakip Barcelona'da Elche karşısında 5-0'la başladı. Elche'nin kalecisini görünce yine Arda Güler aklıma gelmişti. Biliyorsunuz 68 metreden ona gol atmıştı. Ve Lamine Yamal'ın çok kötü berbat performansları. Yani küçük takımlara karşı bile oynayamıyor. Bambaşka bir şey oldu Yamal. 5-0'lık galibiyet ama Lamine Yamal için gol ve asist yok. Bu her gün gördüğüm bir şey değil. Yamal'ın Elche karşısındaki istatistikleri: 0 gol, 1 büyük fırsat yaratıldı, 1 kilit pas, 1 büyük fırsat kaçırıldı, 2'de 1 başarılı çalım, 12 top kaybı, 1'de 1 kazanılan müdahale, 6 kez ikili mücadeleye giriyor, 3 kez kazanıyor, berbat. Şu orta sahaya bir tane yaratıcı 10 numara gerekiyor gibi hocam. Enrique'yi etiketliyorlar. Real Madrid'de Arda Güler adında bir topçu var. Öneririm diyorlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu transfere? Neden böyle diyorlar? Paris Saint-Germain Rennes'e 2-0 kaybediyordu. Ferran Torres'i oyuna aldılar ve 2 gol attı. Maçta 2-2 bitti arkadaşlar. Yeni transferi 2 golle başladı. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Çünkü pazartesi günü hype haklarınız yenilendi. Dünkü videomuz çok iyi izlenmiş. Arkadaşlar çok az abone kazanıyoruz. Abone olmak ücretsiz. Biliyorum beni yeni tanıyor olabilirsiniz. Isınmak çok zor oluyor insanlara. Eğer abone olursanız tüm sezonu birlikte takip ederiz. Ve biz İstanbul'da gerçekleştirilecek olan İspanya Süper Kupası maçlarından birisine gitmek istiyoruz arkadaşlar. Ve Bino Game hesabı açtık. Bino Game'den bizlere bağışlarla destek olursanız bu maça belki gidebiliriz. Sizlere oradan güzel içerikler sunabiliriz. Bino Game linkini de hem yorumlar kısmına sabitleyeceğim hem de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Küçük büyük bütün destekleri bekliyoruz. Bu maça gerçekten gitmek istiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.